Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli, çok güzel, çok da kolay olan efsane bir börek tarifi vermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. İnanın, deneyin ve ne kadar abartsam az diye bana tekrar yorum yazarsınız. Yani gerçekten yok böyle bir lezzet, yok böyle bir kolaylık, bir pratiklik. Ve özellikle sonucu gerçekten muhteşem. Mutlaka denemelisiniz. Yerken inanın gerçekten abartmıyorum, su böreği lezzetinde. Oysa içerisinde tereyağı bile yok yani. O kadar söyleyeyim size. Yumurta bile yok içerisinde. Ama efsane bir lezzet. Mutlaka deneyin diyerek tarifime geçiyorum. Böreğimizin sosunu yapmakla başlayacağız. Bir su bardağı maden suyu, bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çimdik tuza ihtiyacımız var. Sosumuzun malzemeleri sadece bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle çok hafif bir karıştırıyorum ve sosumu bir kenara alabilirim. Ve gördüğünüz gibi baklavalık yufka kullanacağız. Benim tepsime göre ben 2 paket kullandım. Ama buradaki paketler 400 gramlık. Türkiye'deki arkadaşlar bir paket yeterli olur bir tepsi için. Sadece baklava yufkası kullanacağım. Bu tarif özellikle Avrupa'daki arkadaşlarımın işine çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef taze yufka bulamıyoruz. Ve bu yufkayla inanılmaz bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi 5 adet yufkayı üst üste koyuyorum. Böyle. Hiç aralarına, üstüne vesaire sos sürmüyorum. Direktmen iç harcımı koyuyorum. Ben peynirli yaptım. Ama iç harcı dilediğinizi koyabilirsiniz. Patates, ıspanak, pırasa, kıymalı, yani hayal gücünüze, damak tadınıza kalmış bir şey. Ben en kolay yolu peynirli yapmayı tercih ettim. 5 adet yufkanın üzerine kenar kısmına, uzun kenar kısmına daha doğrusu peynirli harcımı koydum ve rulo yapmaya başlıyorum. Ve bu böreğin pratik yönü arkadaşlar, akşamdan yapıp böyle sosunu da döküp üzerine poşet geçirip buzdolabına kaldırın. Ertesi sabah pişirin. İnanılmaz lezzetli. Böyle daha da puf puf kabarıyor pişince. Çok güzel oluyor yani. Şimdi bütün yufkalarımı böyle beşer beşer tezgahıma alıp uç kısmına peynirli harcımdan koyup ilk etapta yuvarlıyorum. Kesme işlemini daha sonra yapacağım. Ya dediğim gibi gerçekten abartmak istemiyorum ama sizi de sıkmak istemiyorum asla. Ama gerçekten bu böreği mutlaka denemenizi istediğim tariflerden yine birisi. Mutlaka deneyin yani. Pişman olmazsınız. Buna garanti veriyorum. Hem kolaylığı hem lezzeti mükemmel yani. Bu aşamada kameram çekmemiş ama ileriki zamanlarda zaten göreceksiniz tekrarını. Böyle 3 parmak genişliğinde kestim böreklerimi. Rulolarımı daha doğrusu. Ve tepsime yan yana diziyorum. Gayet birbirine yakın bir şekilde gördüğünüz gibi. Ve şimdi hızlandırılmış bir şekilde nasıl yaptığımı tekrar bir gözden geçirelim. 5 adet yufkayı üst üste koydum. Uç kısmına peynirli harcımı koyup normal bir rulo yapıyorum. Bütün yufkaların bitesiye kadar bu işlemi yapıyorum. Daha sonra hepsini birlikte kesip tepsime diziyorum. Böyle yapmak daha pratik, daha kolay oluyor. Daha hızlı bitiyor yani. Bu arada isterseniz beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Linkini bu videonun altına koyarım. Oraya tıklayıp abone olmanız yeterli. Oradaki kanalım henüz çok küçük çünkü orada aktif olamadım bayağı uzun zamandır. Ama tekrar Instagram'a geri dönüş yapmak istiyorum. Hem burası hem Instagram. O yüzden Instagram kullanan arkadaşlar, oraya da bekliyorum sizleri. Gördüğünüz gibi rulolarımı 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Ve tepsime diziyorum.
Benim bu tepsime göre tam 2 paket baklavalık yufka kullandım. Yani toplamda 800 gram kullanmış oldum arkadaşlar. Tam yeterli geldi. Doldurdu yani tepsimi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün böreklerimi yan yana dizdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sosu küçük kepçe yardımıyla döküyorum. Her yerine böyle güzelce gelmesini sağlıyorum. Bu sos hiç asla gözünüze çok gelmesin arkadaşlar. Çünkü bütün bu sosu çekecek. Eğer akşamdan yapmayacaksanız bile 1 saat öncesinden yapın. Yani bu sosu 1 saat kadar dinlendirin. Çekmiş olacak zaten. Veya buzdolabına kaldırın. Ertesi sabah üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda bütün sosunu çekmiş, kabarmaya da başlamış. Üzerine şimdi yumurta sarısı sürüyorum. Fırınımı da 180 dereceye açtım, ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim böreklerimi ve güzelce kızarana kadar pişireceğim. Sizler için pişme anını da kaydettim. Umarım beğenerek izlersiniz. İsteyenler üzerine susam veya çörek otu serpebilir. Ben bu şekilde sade pişirmeyi tercih ettim. Pişince de kabarıyor. Gerçekten harika bir lezzet. Az önce dediğim gibi Instagram sayfama da desteğinizi esirgemeyin lütfen. Yani linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Tıklamanız yeterli. Direktmen zaten kanalıma gitmiş olursunuz. Abone olursanız orada da çok sevinirim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı, kızardı. Harika oldular. Bu tarifim hakkında gerçekten düşüncelerinizi yorumlarda okumak isterim açıkçası. Çünkü biz çok sevdik bu böreği, yani çok beğenerek tükettik. Umarım sizlere de yansır bu. Mutlaka denersiniz diye umuyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Üzeri böyle hafif çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık, böyle gerçekten su böreği lezzetinde. Gördüğünüz gibi şu an ılık vaziyette. Sizlere bir tanesini kesip göstermek istiyorum. Daha henüz ılık olmasına rağmen çok güzel görünüyordu. Şöyle yakın çekimle göstermeye çalışayım. Üzeri çıtır, içi ise yumuşacık bir dokusu var. Katları böyle resmen sayılıyor. Oysa aralarına hiçbir şey sürmemiştik. Ona rağmen harika yani. Umarım anlaşılmıştır. Şimdiden deneyip yiyen arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Gerçekten mutlaka deneyin arkadaşlar. Israr ettiğimi denedikten sonra anlayacaksınız. Yani ısrarla gerçekten istiyorum denemenizi ve geri dönüşlerinizi bekliyorum bu tarifim hakkında. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.